Merhaba sevgili dostlar, ben Emine Baran. 3-9 Ağustos haftası astroloji yorumlarıyla karşınızdayım. Bu hafta böyle diğer haftalara nazaran biraz daha keyifli, biraz daha bu geçişler son derecelerde artık yer değiştirecek olan gezegenlerin yapacaklarını son dakika yapmaya sıkıştırdıkları bir enerji var. Kova burcundaki dolunayın ertesi zaten o etkiler devam ediyor. Tutulmalara doğru gidiyoruz ama herhangi bir dolunay, yeni ay vesaire olmadığı için ve Güneş'in de Satürn'le güzel bir açısı olduğu için bu hafta biraz daha böyle enerjik, sinerjik, kendimizi doğru ifade edebileceğimiz, uzun soluklu, böyle güvenilir, sağlam temelli işler yapabileceğimiz, atacağımız imzalar, alacağımız kararlarda böyle biraz daha garantili, sağlam ve ne olursa olsun uzun soluklu işlerle ilgili konular gündemde olacak. Bu anlamda ben bu haftayı hem keyifli hem güzel buluyorum. 6'sına kadar olan süreçte eksikleri tamamlamak, yapılacak işleri yapmak, böyle biraz daha hani atılacakları atmak, içeride, dışarıda, çekmecelerimizde, hayatımızda, zihnimizde, alanımızda gereksizleri göndermek. 6'sından sonra da sosyalleşmek, keyiflenmek, moda, estetik, sanat, arkadaşlarla, sevdiklerimizle birlikte vakit geçirmek, bol bol düğünlere, bol bol organizasyonlara gitmekle ilgili güzel, keyifli enerjiler mevcut. Yani ben bu haftanın enerjisini açıkçası son zamanlara baktığım zaman, son gezegen enerjilerine baktığım zaman daha keyifli ve iyimser buluyorum. Bu anlamda bunu değerlendirebiliriz. İmzalar atmak, anlaşmalar yapmak, özellikle 6'sından sonra, tekrar ediyorum, 6'sından sonraki süreçte işte bir şeylere başlamak, birileriyle tanışmak, yalnızsak böyle görücü usulü ya da arkadaşlarımız birileriyle bizi tanıştıracak falan ya da sosyalleşeyim, hayatıma birini alayım falan, bunlar için iyidir. İkili ilişkileri iyileştiren, küslükleri barıştıran enerjiler mevcuttur. Bunun dışında evliliklerin, ilişkilerin, partner enerjilerinin keyifli bir alana geçtiği, kavgaların böyle varsa sürtüşmelerin azalabileceği, bitebileceği güzel enerjiler mevcut. Yani ben bu haftayı böyle barış çubuğu, işte beyaz bayrak, hadi artık sulh yapalım, kavgaya gerek yok, gerilime gerek yok diye hem globalde hem de bireyselde kullanılabilecek bir hafta olarak görüyorum. Böyle hani uzattığımız elin karşılıksız kalmayacağı, barışmak, iyileşmek, aramızı düzeltmek, birileri varsa kırgın olduğumuz kişiler, bunlarla böyle sulh yapmakla ilgili güzel enerjiler mevcut. Başka ne yapabiliriz? Her türlü anlaşma. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Nişan koymak, söz koymak, hatta hadi bir yıldırım nikahı yapalım demek. Bu haftayı değerlendirebilirsiniz 6'sından sonra. O 6'sından sonraki bir haftalık süreç gerçekten çok ideal, çok güzel, çok kalıcı enerjiler. Böyle yapılan anlaşmalar, yapılan işlerin uzun soluklu olabileceğini, güzel enerjiler, her iki tarafın, herkesin memnun kalabileceği, anlaşmaların yapılabileceği bir enerji okuyorum. O yüzden bireysel alanımızda işte bir şey almak, satmak, bir işe başlamak, ya Bismillah demek, ilişkiler anlamında düzenlemek, belki işte söz koymak, nişan koymak, evlenmek, ev almak, ev satmak, taşınmak, her türlü hareket kabiliyetinde destekleyici enerjiler var. Hem büyüklerden, bizden yaşça büyük patronlarımız, işte devletten gelen destekler olabilir. Bizden yaşça büyük gördüğümüz ya da destek istediğimiz kişilerden gelebilecek güzel destekleri alabiliriz. Hem de hayatlarımızda böyle yan yana, can cana sevdiğimiz insanlarla bir takım başlangıçlar yapabiliriz. Ortaklıklardan, ne diyorum buna, evlilik ortaklığından, hayat ortaklığından, iş ortaklığına kadar keyifli enerjiler mevcut. Bu haftayı lütfen bu anlamda kullanalım diyorum. Bu hafta devletle ilgili organizasyonlar, devletle ilgili konular, politika, siyasette de güzel gelişmeler olabilir. Bu anlamda da süre gelen mücadeleler, savaşlar böyle biraz esneyebilir. Politikadan güzel haberler gelebilir. Ama terazi burada olduğu için tabii politikada yer değiştirmek, kabine değişikliği, memur değişikliği, işte atamalar, tayinler, görev değişiklikleri en alt kademeden en üst kademeye kadar devlet kanalı ve kurumsal yapılarda olabilecek değişkenlikleri, koltuk değişimlerini, istifalardan tutun da görevden almalar veya atamalarla yer değiştirmelere şahit olabiliriz bu haftanın etkisinde sevgili arkadaşlar. Bunun dışında kanallar, köprüler, bağlantılar terazi 6'sından sonra aktif olacağı için geçiş yolları, arabuluculuklar, işte savaş arasında arabuluculuk yapan devletleri çok fazla gündemde gelip görebiliriz. Bu etkiler altında dünyadaki savaşlarda şöyle bir esneme, böyle bir anlaşmaya varma ama bu kısa süreli olacağını öngörüyorum. Böyle bir sulh,
hani bir barış, böyle bir müddet ateşkes gibi enerjiler söz konusu olabilir. Bağlantı yolları, ticari kanallar, ticari yollarla ilgili yeni anlaşmalar olabilir, yeni güzergahlar belirlenebilir. Ticari faaliyetlerde de bu etkiler altında güzel anlaşmalar olacağını öngörüyorum. Bu anlamda ticarete de duran enerjilere de şöyle bir sinerji gelebilir sevgili dostlar. Bireysel olarak biz bunu nasıl kullanabiliriz? Yaptığınız herhangi bir iş, projeyi, İşimizle ilgili geçtiğimiz retroların devamıyla ilgili yapacağımız güncellemeleri sunabiliriz. Herhangi bir başlangıcı çok güzel yapabiliriz. Bu etkiler altında özellikle dediğim gibi 6'sından sonra daha çok destekleniyoruz. Peki bu ne yapabilir? Popülerlik, ün, çok hızlı tanınma, şan, şöhret getirebilir. Hem de yaptığımız işlerde daha uzun kalıcı, memnuniyet içeren faaliyetler olabilir. Bu anlamda kullanabiliriz. Çok sevdim gerçekten. Aklımızı kullanarak, fikrimizi kullanarak, böyle hem hoşgörüyü hayatımıza dahil ederek sert enerjilerin, şöyle son dönem o kavuran enerjilerin bir durması, duraklaması da söz konusu olabilir. Tabii ki Venüs'ün, yani terazinin hareketlenmesi gökyüzünde ekstra bir hava enerjisinde hareketini gösterecek. Ateş ve hava elementleri aktif olduğu için yine bir risk, tabii ki dikkatli olmak gerekiyor. Hangi konularda? Efendim, yangınlar, patlamalar, raylı trenler, işte raylı araçlar, bunun içinde trenler, tren yolları ve araçlarla ilgili yine riskler devam etmekte. Ve önümüzdeki haftanın, aslında bu hafta biraz kolay ve geçişken bir hafta olsa da önümüzdeki haftanın en önemli konusu vatan millet savunması, vatan milli konularda, aile konularında bir takım etkiler tetiklenebilir. Aslında bu hafta kolay haftalardan bir tanesi. Bunu güzel şekilde değerlendirelim istiyorum. Sonraki haftalar biraz daha böyle yorucu enerjilere de geçiş yapıyoruz. Bu böyle bir ara haftası gibi de değerlendirebiliriz. Keyifle efendim, bol bol sosyalleşin, bol bol sevdikleriniz bir araya gelin, bol bol organizasyonlara katılın, süslenin, giyinin, böyle keyifli enerjilerle vakit geçirin, sosyalleşin, kendi değerinizi arttırın. Kendi değerini arttıran insan için parasal değerinin artması da söz konusu. Yani benim param artmıyor, benim birikimim artmıyor, benim hayatımda bir şeyler maddi olarak yolunda gitmiyor diyor isek. Bakın, çok önemli bir tüyo veriyorum, çok önemli bir bilgi veriyorum size. Kendinizi nerede ikinci, üçüncü plana atıyorsunuz? Şimdi Venüs terazi diyor ki kendi değerini, birlikteliklerinin değerini bil diyor. İkili ilişkiler ortaklıklardan gelecek, kısmetleri getirebilecek, ama sen kendini değersiz, aşağıda bir yerde tutuyorsan tabii ki evrensel enerji eşittir. Bunun karşılığında para enerjisi gelmeyecektir. Dolayısıyla kendini ön plana almadığın bir hayatta bereketin akışında ona göre gelecektir. Bu parasal akışta çok önemli bir etki. Bir tüyo daha vereyim. Hadi, Venüs terazi para enerjisini çalıştıracağız ya, böyle para enerjisi, değer enerjisi aktif hale gelecek. Eğer birikimimiz ve paramızın artmasını istiyor isek sevgili arkadaşlar, evrensel enerji bizim ne kadar ne olduğumuzu bildiği için borçlanmadan yaşayacağız. Borçlanmak, evrene borçlanmak. Yani sen gelirinin üstünde harcama yapıyorsan evren diyor ki bana borçlusun. Sen değerin kadar, üretimin kadar iş yapmıyorsun, tüketimini abartıyorsun. O zaman borçlusun enerjisini gönderiyor. Bu da birikim için kötü bir enerji. Böyle finansal özgürlüğümüz için ne yapmamız gerekiyor? Ederimiz kadar harcamak, hatta olabildiğince minimumda bir harcama tutup alanı açıp o aradaki makası güzel bir şekilde değerlendirmek, birikime dönüştürmek sevgili arkadaşlar. Birikim içinde atıl bir alan değil, yaratıma dönen bir birikim enerjisi diyorum. Para enerjisinde bunu anlatıyorum. Para, birikim ve zenginliğimizi nasıl büyütürüz alanında danışanlarıma zaten bolca güzel fikirler, güzel bilgiler ve bilinç mentörlüğümle, bilinçaltı dönüşümümle kısmet bereket alanına ışık tutup o alanı büyütüyorum. Bu konuda destek ve yardım alabilirsiniz. Ben buradayım, destek sağlıyorum sevgili dostlarım. Evet, Venüs'ün terazi enerjisi parasal değerimizi, parasal birikimimizi biraz gözümüze sokacak, bazı şeyleri gözden geçireceğiz. Özellikle maddi ve parasal konularda birikim oluşturmak adına güzel bir zaman dilimi kullanalım diyorum. Bunun için de ne yapacağız? Harcamalarımızı kontrol edeceğiz. Bence mutlaka danışmanlık alın, bilinç alanında para enerjisini şöyle hakikatiyle bir görüp nöron değişimiyle de paraya bakış açımızı, akışımızı, bereketimizi güçlendirebiliriz. Bunu konuda tekrar söylüyorum.
Para çok güçlü bir enerji, para evrensel bir enerji, yönetilmeye açık bir alan. Yönetmediğimiz alanda başkaları bizi gelip yönetiyor, paramızı da yönetiyor, hayatımızı da yönetiyor. Dolayısıyla sen otorite koymazsan para alanında, bilincinde o alanı büyütmek için bilinçaltı kodların, nöronların, dönüşümlerinle çalışmazsan paranı tabii ki tutamayacaksın, paranı tabii ki büyütemeyeceksin, para alanını tabii ki bereketlendiremeyeceksin. Burası özel bir uzmanlık alanı. Ben bu konuda çok önemli destekler sağlıyorum. Bütün burçlara, hiçbir burcu ayırmadan, hiç kimseyi ayırmadan da para bilinci, para yönetimi başka bir iş arkadaşlar. Bu yüzden destek alın, danışmanlık alın diyorum. Paranı, birikimini, bereketini arttırmak için parasal alanında nöronlarına, nöron bağlarına şöyle bir dönüp bakmamız gerekiyor. Benden söylemesi sevgili dostlar. Evet, genel etkilerde güzel etkiler var dedik. Devlet, politika, siyaset, kurumlar arası, devletler arası anlaşmalar, sözleşmeler bayağı bir gırla gidecek. Güzel anlaşmalar var. Daha çok parayı büyütmek, bereketi büyütmek, finansı büyütmek üzerine olacak anlaşmalar var. Bunun dışında eğlence, aşk, sevgi, hoşgörü, işte vur patlasın, çal oynasın, ya çok yorulduk, hadi düğün bulduk gidelim, eğlence bulduk gidelim, tatillerimizi yapalım haftası. Bu Eylül ayı gelmeden de Ağustos ayı aslında böyle bir enerjiyi boşaltmak için güzeldir. Piyasalar, hareketlilik tabii ki ekonomik anlamda, ticari anlamda durmayacak ama bireysel hayatlarımıza gerçekten keyifli enerjiler almak için de güzel bir haftadan geçiyoruz. Sevdiklerimizle birlikte olmak, romantik, böyle anlayışlı, biraz böyle seksüel enerjilerin fora olabileceği, çocuk enerjilerin patlama yaşanabileceği bir haftadan geçiyoruz. O anlamda bu konuda da değerlendirebilirsiniz bu haftayı. Güzel bir hafta, bereketli bir hafta. Özellikle 6'sından sonra da dediğim gibi birçok konuda imzalar, anlaşmalar, sözleşmelerde keyifli, sağlam, kalıcı enerjiler veriyor. Tabii ki bu genel etkiler ama sizin bireysel haritanız bireysel olarak nasıl etkileniyor? Buradan ne kadar fayda sağlayabilirsiniz veya çok sert açılar vardır. Bazılarımız için yorucu da olabilir. O yüzden bireysel danışmanlık her zaman için iyidir. Hayat kurtarır, yaşamı konforlu hale kılar. O yüzden bireysel danışmanlık almanızı ekstra öneriyorum. Yoksa tabii ki genel etkilerden bir takım bilgiler alacaksınız. Ama işin en doğrusu ve en güzeli, her zaman söylüyorum, size özel kod olan, sizin parmak izi gibi size ait yazılmış olan büyük kodlamadaki yerinize bakmak gerekiyor sevgili arkadaşlar. Evet, hazırsanız genel burç etkileriyle devam edelim. Genel etkiler bu kadar. Bakalım burçlarda bizi neler bekliyor. Sevgili koçlar, ayın 6'sından sonra ikili ilişkiler, ortaklıklar, her türlü organizasyon, insanlarla tanışmak, kaynaşmak, bir takım imzalar ve anlaşmalar için harika, keyifli bir alana geçiş yapıyorsun. Ama bu zamandan önce ayın 6'sına kadar ne yapabilirsin? Yarım kalan işleri tamamlamak, evde atılacakları atmak, aileyle varsa problemlerini çözmek, taşınmakla ilgili kararlar alacaksan bak buraları şöyle bir gözden geçirmek, araç, bir takım alet, edevat, bunlarla ilgili tamamlaman gerekenler varsa, sözleşme, anlaşma, her türlü bir yapının altyapısını, yani fizibilitesini yapmakla ilgili güzel enerjiler var. Ama ne diyorum? İşte Venüs terazi karşıt evindeyken ikili ilişkilerde hem romantizm hem böyle partnerinle keyifli enerjiler, yalnız bir koç isen hayatına birinin girme olasılığı bu haftadan sonra, bu haftayla birlikte çok aktif hale geliyor sevgili koç. Bunu değerlendirebilirsin. Bunun dışında peki ne yapabilirsin? 3. evinde Mars çıkmaya hazırlanırken 2 yıl sonra gelecek ya oraya. Şöyle orayı bir gözden geçirebilirsin. Yani alış satışlar, seyahatler, online eğitimler, tamamlanması gereken projeler, yakın çevreyle ilgili konular, belki miras, belki taşınma, belki kardeşlerle bir işbirliği, bir konuyu çözümleme gibi alanlarda bak 2 yıllık sana enerji bırakıyor. Burayı şöyle bir yönetmen, eksikleri tamamlaman, gereksizleri atman, böyle bir takım hesap kitapları bitirmen ve önemli kararlar alman gerekebilir. Burayı hiç sallandırma, sündürme. Bu hafta bu kararları bu konularda ver. Araç alıp satacaksan da, seyahate gideceksen de, online iş yapacaksan, kardeşlerinle iş yapacaksan, taşınmada bunun içinde, bir takım sözleşme, anlaşmalarda bunun içinde, zihinsel faaliyetlerin de bunun içinde. 3. ev biraz daha bizim bilinçsel alanımız ya. Düşünce biçimine kadar sevgili koç onarıp kararlar alabilirsin, almalısın. Yeni hayat sisteminle ilgili mutlaka bak bu hafta doğru kararları al, düşüncende ne olursa olsun al, hatta bunları yaz. 2 yıllık bir plan sistemi kur kendine. Bu haftanın en güzel enerjilerinden bir tanesi 1. ve 5. ev aksındaki üçgen açı ki
arkadaşlıklar, dostluklar, otorite gördüğün kişiler, belki sevdiklerin, belki çocuklarına güzel anlaşmalar, destekler sağlayabilirsin ve hayatına keyifli bir alan açabilirsin. Yapacağın projeler, başlayacağın işler uzun soluklu olabilir. Zaten bu enerjiyi kullan, hayatını yapılandır sevgili Koç. Uzun ve kaliteli bir hayat için çok doğru bir zaman yapılandırmak için kararlar al. Bir sistem kur. Sistem kurmak için adım at. Ne yapacağım, ne edeceğim? Kararsızlık, zihin bulanıklığı, önünü görememek gibi sorunlar yaşıyorsan mutlaka danışmanlık al. Mutlaka gel rehberliğimde bu alanlara ışık tutalım. Kaliteli, uzun, sağlam bir hayatın, birlikteliğin, birikimin, parasal enerjin, sağlıklı bir yaşamın, işte kariyerde zirveyle ilgili gerçekten çok önemli metotlarla çalışıyorum. Gel bu alanlara şöyle bir ışık tutalım, şöyle bir farkındalıkla bir plan program yapalım. Hem de ruh burcun hem de haritan ne diyor? Bu ikisini, hepsini daha doğrusu birleştirip bakalım senin hayatını nasıl iyi hale, nasıl daha güzel hale, verimli hale, en önemlisi tatmin hale getiririz. Bununla ilgili bak, hayatının her alanını planlamak, adımlar atmak için güzel bir hafta. Özellikle ayın 6'sından sonra zaten ne oluyorsun? Daha keyifli bir enerjiye geçiyorsun. Hem özgüvenin artıyor hem de karşı taraftan alacağın desteklerin çok artıyor. Devletle bir işin varsa zaten çözülmemesi gibi bir konu söz konusu olamaz bu etkiler altında. Tabii ki bireysel haritan da önemli ama bu enerjiler çok güzel. Sevdim, bu haftayı kullan sevgili Koç. Evet sevgili boğalar, bu haftanın etkisi çok güzel, güçlü başlangıçları destekleyen bir enerji. Özellikle 6'sından sonra ise iş hayatında hem parasal hem de kariyer konularında çok önemli vurgular var ki bu alanlarda iyi enerjiler, destekleyici enerjiler söz konusu. Sevgili boğa, eğer parasal konularda bir karara varmak üzereysen bunun için biraz acele etmelisin. Çünkü bu hafta aslında bununla ilgili Mars 2. evinden çıkmadan bir daha 2 yıl sonra gelecek oraya, karar aldırabilir ve alacağın kararlar uzun, sağlıklı ve bereketli bir alan açabilir. Bu konuda destekleniyorsun. Tabii ki bireysel haritanda önemli. Yakın çevre, kardeşler, bir takım anlaşma, sözleşmeler, araç almak, araç satmak, belki bir kredi enerjisi de hakim olabilir. Yani birilerinden destek alayım da, borçlanayım da bir şeyler alayım gibi enerjiler hayatında aktif olabilir sevgili boğa. Belki bir miras çözümlemesi, belki evle ilgili bir takım konuları aşmak, taşınmak, taşınmamak, kendi iç dünyanda bazı konularla ilgili kararlar vermek, ama bu kararlar sevgili boğa böyle uzun vade, yani kısa vadeli değil de çok uzun vadeli, hayatında kalıcı etkiler bırakacak kararlar olabilir. Yani şu anda bu hafta alacağın kararlar ne yapabilir? Hayatına çok uzun soluklu deneyimler, çok uzun soluklu alanlar açabilir. Evlenme kararı, ayrılma kararı, taşınma kararı, evle ilgili konular, miras paylaşımları, kardeşlerle ilgili sorunları çözmek, belki bir takım krizleri çözerek bir bereket alanı, bir parasal alan açmakla ilgili de mücadele isteyebilir. Ne olursa olsun keyifli, desteklerin geldiği, manevi desteklerin geldiği bir enerji var. 6. ev, Venüs oraya geçiyor. Evet, iyi, kendi tahtında ayın 6'sından sonra işle ilgili fırsatlar, parasal fırsatları çok fazla hanene taşıyacaktır. Ama şunu unutma, 6. ev biraz da böyle kronik hastalıklar evi. Venüs biraz virüsler, biraz böyle soğuk algınlığı, boğazlar, biraz geçişler, biraz üroloji, biraz böyle böbreklere falan dikkat etmek gerekiyor. Hani soğukta kalma, soğuk bir şey yeme. Bir de Şiron 1. evinde ya, böyle daha oraya girdi 7 yıl etkisinde, bazı böyle kronik rahatsızlıklar ya da olabilecek rahatsızlıkları daha sağlıklı olduğu gün yüzüne çıkartabilir. Burada tetiklenebilirsin. Buraya da dikkat etmeni istiyorum. Ama ev almak, ev satmak, taşınmak, efendime söyleyeyim, gayrimenkul, mal, mülk, evle ilgili bir takım deneyimler, evi genişletmek, eve birilerinin gelmesi, evde kalabalık, güzel aileyle vakit geçirmek, evde böyle borunu öttürmek gibi konularda gerçekten destekleniyorsun. Manevi enerjini de büyütüyorsun. Bu etkiler altında benim sana tavsiyem sevgili boğa. Evet, kariyer senin için çok büyüyecek ama aile, geçmiş, kökleri şöyle bir arındırmak, bu alanları böyle çok güzel bir şekilde şifalandırmak çok iyidir, çok elzemdir. Bu haftanın etkisinde bu çok güzel tetikleniyor. Aileyi bir araya toplamak, varsa küskünlükler, barışmak, iyileşmek, eğer bir partner enerjisi, eğer böyle yalnız bir boğaysan,
Böyle aile seni birileriyle tanıştırabilir. Bu alanlara bir ne yapman gerekiyor? Alan tutman, açık bir alan oluşturman gerekiyor. Zaten başkasından gelen gelirler, yine aileden, kökten, atalardan gelen gelirler konusunda şanslısın. Burada birikim alanını da dönüştürebilirsin. Benim sana tavsiyem, parasal konularını iyileştirmek için mutlaka danışmanlık almalısın. Hem ruh burcun, hem haritan ne diyor, hem de senin bilinç dönüşümün, köklerin ve kodlarınla ilgili buradaki alanları şöyle bir genişletmek, açmak ve bereket alanını büyütmekle ilgili danışmanlık zaten en iyisidir. Bunu da buraya bırakıyorum sevgili Boğa. Eğer devletle ilgili bir işin, böyle büyük otorite gördüğün kişilerden bir takım beklentilerin varsa iyidir, bu hafta bunu kullanabilirsin. Bazen de şey yapmak gerekiyor, yani bu büyüklerin, akil insanların şöyle bir ellerini öpmek, gönüllerini almak gerekiyor. Senden yaşça büyüklere hürmet edip buradan artı puanlar hem maddi hem manevi kazanabilirsin. Bu konuda da destekleniyorsun. Mutlaka senin için aktif olan şey bu dönemlerde. Evet sevgili ikizler, seninle ilgili aktif bir hafta. Neden? Çünkü 5. ev ve 6'sından sonra bir Venüs geliyor. Aşk hayatın bir canlanıyor, kanlanıyor. Organizasyonlar, arkadaşlıklar, tatiller, belki eğlenceler, hobiler, çocuk alanların ve her şeyden önce partner enerjin, aşk enerjin, sahne enerjin parlıyor. Keyifli mi? Çok keyifli bir enerji. Al burayı kullan ama aşırı harcama ve bağımlılıklara çok dikkat etmen gerekiyor. Bunun altını çiziyorum sevgili ikizler. Mars 2 yıllık seyrini bitirmek üzere senin hanende, 1. hanende. Ne yapacaksın sevgili ikizler? 2 yıllık bir enerji bırakıp gittiği için senin için bak çok önemli, kağıt kalemi alacaksın. Hayatına 2 yıllık en az plan program, hayatını sistemleştiren kararlar alacaksın. Çok kıymetlidir, çok değerlidir. Bir de bu Güneş ve Satürn'ün üçgen açısı, alacağın her türlü kararı uzun, sağlıklı, sağlam yapacaktır. Dolayısıyla karar almaktan, adım atmaktan korkma. Tabii ki bireysel haritana da çok baktırman önemli. Burada nasıl destekleniyorsun? Bireysel harita, her zaman söylüyorum, her şeyden daha önemli. Burada genel etkileri anlatıyoruz. Ama bu haftanın etkisi, yapılan işler, başlangıçlar, her türlü organizasyon, her türlü kararlar almak, büyük otorite sahibi kişilerden destek almak, devletlerden, kurumlardan, aileden, patrondan, otorite gördüğümüz herkesle ilgili desteklerin gelme olasılığı çok yüksek. Başlanılan işlerin böyle bitirmekle ilgili sağlam adımlar atmakla ilgili güzel destekler var. Bunu kullanabilirsin. Anlaşma, sözleşme, parayla ilgili her türlü başlangıçlar konusunda destekleniyorsun. Zaten oradan çıkacak, son hazırlıkları veriyor sana. Dolayısıyla evrak işinden tut da her türlü bir işe başlamak, bir işe başvuru yapmak, ne bileyim taşınmayla ilgili kararlar, belki evlilikle ilgili imzalar, bilmiyorum, hayatına bir takım imzalar girebilir ve bu imzalarda sana uzun sağlam kalıcı bir hayat bahşedebilir. Mars'ın 1. ev enerjisinde spora, sağlığına çok dikkat etmen gerekiyor. Bu konularda önemli kararlar verip hayatında önemli alanlar açabilirsin. Yani spora başlayabilirsin, sağlığınla ilgili bir diyet alanı oluşturabilirsin. Yürüyüşe yapamıyorum, işte yürüyeceğim, şu saat kalkacağım diyorsan bak bununla ilgili Mars destekliyor. Yaz ve bu ritüeli uygula. Eğer ben adım atamıyorum, zihin dağınıklığım var, odaklanamıyorum, netleşemiyorum, geleceğimi öngöremiyorum, karamsarlığım var, hayatımda ilerleyemiyorum gibi sorularım varsa, sorunlarım varsa gel bu alanı birlikte düzenleyelim, hayatını birlikte düzenleyelim. Çünkü her şey bir metot. Senin kendine yaklaşım metodunu bilmiyor, uygulayamıyor olabilirsin. Bu konuda benim rehberliğimle hayatının her alanını iyileştirmek için muhteşem dönüşüm metotları kullanıyorum. Pratik, net, çok kısa sürede çok hızlı sonuçlar alacağın önemli destekler sağlıyorum. Gel bu alanları birlikte düzenleyelim. Mars zaten karar al, uygula. Hayata bunu uygulamıyor, hayata geçiremiyor isen de destek al. Koçluk, mentörlük desteğiyle hayatını iyileştir diyor. Venüs 5. evde, keyifli bir enerji. Tadını çıkar, tatiller, organizasyonlar, sahneyle ilgili her türlü işler, hobi alanı oluşturmakla ilgili güzel enerjiler. Hiç denemediğin sevgili ikizler bir şeye başlayabilirsin. Bu, ya ben bu alanı hiç bilmiyorum ama hep merak ediyorum, hobi olarak hayatımda tutayım diyebilirsin. Ama öyle bir şey olur ki hobi olarak başladığın bu haftanın etkisinde her şey uzun vadede kazanç sağlayacak bir alana dönüşebilir. Yani başlamak istediğin keyifli alanlar, hobi alanların varsa mutlaka başla. Maddi manevi sana uzun vadede gelir de getirecektir. Bunu unutma sevgili ikizler. Evet, keyifli bir enerji. Tadını çıkar, keyfine bak. Gerçekten sosyalleş, network'ünü genişlet. İkili ilişkiler, aşk zaten geliyor. Yalnızsan
Bu enerjiyi çok güzel kullanabilirsin. Evli, ilişkisi olan bir ikizlersen de zaten romantizm gırla gidecek. Bu alanları işte çocuk düşünüyorsan falan değerlendirebilirsin sevgili ikizler. Evet. Sevgili yengeç, para, kariyer, kendini ifade etme, statün, birikimin konularında çok önemli bir evreden, dönemden, haftadan geçiyorsun. Çok iyi kullan. Uzun, sağlam, kaliteli, kalıcı bir takım edinimler kazanmak, anlaşmalar yapmak, destekler almak, kariyeri büyütmek, finansal alanını büyütmekle ilgili müthiş bir güzel hafta. Bunu kullan. Her türlü anlaşma, sözleşme, iş değişikliği, iş fırsatları, ortaklıktan, eşten, başkalarından gelen, otoriteden gelen fırsatlar söz konusu. Hiç ummadığın insanlardan destek, iyilik görebilirsin. Ama bunun için böyle çok fazla da dik başlı değil, ben bildim değil de insanların gönlünü almak, hatrını almak, şöyle bir iyimser bir enerjiyle, o yengeç enerjinle seven, kucaklayan, merhamet eden enerjinle insanlara alan açman gerekiyor. Verdiğin kadar, kucak açtığın kadar açılıyor. Bunu da unutma sevgili yengeç. Bu hafta devlet, otorite, kurumsal, senden yaşça büyük olan insanlar, hiç ummadığın insanlar, belki baba, belki eş, böyle daha eril enerjilerden gelebilecek güzel destek ve fırsatlarım var. Bu iş, kariyer, para olabilir. Hayatın her türlü alanında seni yukarıya çıkartacak, olduğun yerden level atlatacak enerjiler olabilir. Evlilik, eşe dair konularda da güzel fırsatlar olabilir. Ne bileyim, bir nişan yaparsın, hayatın değişir. Sana maddi manevi büyüme getiren bir eş seçmiş olabilirsin gibi. Aslında bu konularda çok destekleniyorsun. Tabii ki bireysel haritan ne diyor? Biraz da bu alanlara bakmak gerekiyor. Zaten senin bu sene başkalarından gelen gelir hanen çok aktif olacağı için ikili ilişkiler, ortaklıklar, her türlü desteklere açık hale gelmen gerekiyor. O yüzden insanları kucaklaman gerekiyor sevgili yengeç. Yani kucakladığın kadar varsın. Zaten Jüpiter 2. evinde, Güneş şurada bu alanda tahtını sağlamlaştırıyor. Mesela işle ilgili, parasal ya da bir sistem kurmakla ilgili çok destekleniyorsun. Bu hafta alacağın adımlar uzun vadeli, kalıcı ve sağlam yapılar olabilir. Bu haftayı bununla ilgili kullanabilirsin. Özellikle 6'sından sonra bak, bu daha da yapıcı hale, kalıcı hale geliyor. 6'sından sonra da çok aktif kullanabilirsin. Venüs 4. evine geçiyor. Ev, yuva, taşınma, aile, evde birileriyle vakit geçirme, evlenme, eve birinin gelmesi. Evde böyle güzel masalar düzenleyerek, güzel masalarla misafirler ağırlayabilirsin. Gayrimenkul, ev satışı, ev alışı, evi büyütmek, eve eşya almak, eve birilerinin gelmesi. Yani evin bereketinin artması, değerinin artması gibi, senin değerinin iç dünyanda artması gibi güzel enerjiler var. Bak, bunu kullan. Aileni büyütmek, işte ne bileyim, belki aileye bir gelin, bir damat gelmesi, belki bir evlilik kararı, eve birinin taşınması, belki uzaktan yakından bir akrabanın eve gelmesi, onunla ilgilenmen, onun bir bereket getirmesi gibi konular gündemde olabilir sevgili yengeç. Yani o yengeçliğini büyütecek, yengeçliğini, o yengeç anaçlığını, o merhamet, sevgiyi arttıracak güzel enerjiler var. Ama bu sadece anaç bir enerji ya da böyle babaç bir enerji, öyle söyleyeyim, değil. Nasıl bir enerji? Seks ve libido enerjisinin artışı da söz konusu. Yani çocuk yapmak, çocuk kararı almak, beş duyuya, böyle hazlara alan açmak, vücudun ihtiyaçları, hormonların ihtiyaçlarıyla ilgili konuları düzenlemek, gidermek, farkına varmak, belki bu alanları şifalandırmakla, seksüel sıkıntılar varsa bu alanları şifalandırmakla ilgili güzel enerjiler var. Bak, bunu kullanabilirsin. Herhangi bir cinsel problem, herhangi bir cinsel organda problem gibi konular varsa şifalanmak için de güzel enerjiler var. Bu alanı özellikle ayın 6'sından sonra kullanabilirsin sevgili yengeç. Uzun kalıcı etkiler, başkalarının gelirleri, parasal halini şöyle iyileştir. 1. evden Merkür çıkıyor. Her türlü anlaşma, sözleşme bu hafta bu konuları gidermek, düzenlemekle ilgili güzeldir. Danışmanlık almanı, bireysel danışmanlığı ekstra öneriyorum. Sadece astrolojik bir yorum, sadece astrolojik bir alan değil. Benim alanımda bilinç mentörlüğüm, dönüşüm mentörlüğümden destek alabilirsin. Hayatını iyileştirebilirsin. Hayatının her alanına ışık tutabilirsin. Arkadaşlar, bu hayatta her şeyin bir metodu var, metodolojisi var. Her şey zaten bir oluş sebebiyle kendi içinde çözümü de barındırıyor. Zaten sen o çözümü gör,
oradan tırman, oradan şöyle bir fırla, oradan böyle bir fırsat oluştur diye habire o senin gözünün önüne gelecek. Orada petenaj atıp durmana gerek yok. Her şeyin dediğim gibi bir metodu, her şeyin bir çözümü var. Bunu unutma. Bu konuda destek sağlıyorum çok güçlü metotlarla. Hem işin içinde hakikat yasaları, evrensel yasalar hem de nöron bağlantılarıyla gerçekten böyle bir alanınıza neşter açıp sizi o alandan çıkartacak güçlü metotlar kullanıyorum. Bununla ilgili danışanlarım ne demek istediğimi, öğrencilerim ne demek istediğimi tabii ki çok iyi anlıyorlar. Anlamayanlar için de anlatıyorum anlatabildiğim kadar. Bazı konular bizim hayatlarımızda süre gelecek, sorun çıkartacak ve o sorunların hiç bitmeyeceğini zannedebiliriz. Oysa biz onları dönüştürelim, büyüyelim, tekamül edelim diye bağırmaya devam edecek. Çok fazla alanımızda enerji ve işgal oluşturacak. Dolayısıyla buraları görmeden, düzenlemeden ne yaparsak yapalım, nereye gidersek gidelim, nereye taşınırsak taşınalım, bu kafa, bu nöron, bu sistem bizde olduğu sürece sadece insanlar, suretler, olaylar değişecek ama içeride yaşadıklarımız unutmayın ki değişmeyecek. Çünkü bu kafa, bu nöron bağlantısı, bu sinir sistemi, bu hafıza, bu bilinç ve bu bilinçaltı sende. Görünen suret değişse de olayın hakikati aynı kalacak. O yüzden danışmanlık ve nöron dönüşümümden alacağınız danışmanlık hayatidir, elzemdir. Bu konuda uyarıyorum sevgili dostlarım ve sevgili yengeçler, sizin için de şifalanmaya alan açmak, uzun, sağlıklı, sağlam bir yapı kurmak, finansal alanınızı desteklemek, başkasından gelen gelirler konusunda da hiçbir böyle egoya, kibire girmeden yok ben yaparım, her şeyi kendim yaparım değil. Hayır, biz birlikte yaparız. Senin paran da benim hakkım, benim param da senin hakkın olduğu kadar ortaklık, işbirliği, aile hiç fark etmez. Dengeli bir dağılıma alan açmalısın. Bunu unutma sevgili yengeç. Evet sevgili aslanlar, keyifli zamanlar, senin artık aslanlığını ortaya çıkardığın, masaya şöyle yumruğunu vurduğun, ben aslanım ya bir kendinize gelin dediğin bir haftaya giriş yapıyorsun. Özellikle ayın 6'sından sonra ikili ilişkiler, ortaklaşa işler, belki kardeşler, yakın çevre, bol bol seyahatler, bol bol gezme tozmalar, bol bol iletişim, online işlerde büyük başarılar seni bekliyor. Bu anlamda bunu kullanabilirsin. Bir de 1. ev 9. ev aksındaki üçgen açı hem de Güneş Satürn arasında artık gerçekten patronluğunu ilan ettiğin, gerekli senden büyük insan, büyük kurumlardan destek alabildiğin, beklediğin desteklerin geldiği bir haftaya giriş yaptın. Bunu başka nasıl kullanabilirsin? Bir işe başlamak, bir projeye başlamak, herhangi bir söz vermek, söz almak işte uzun ve kalıcı sağlam bir birliktelik için muhteşemdir. İster iş birlikteliğin, ister aşk birlikteliğin, ister ortaklık herhangi bir süreçte bir network ağında biriyle tanışmandan tut da herhangi bir imza ile ilgili konularda gerçekten uzun, sağlam, kalıcı bir başlangıç söz konusu. Bunu her türlü kullanabilirsin. Online işler, yurt dışı işler, belki eğitimle ilgili konular, hukuki konular, ticari konular, her türlü teknolojik konular, bilgi içeren konular, vizyoner işler, zihinle alakalı konular, seyahatler, uzaktan gelen haberler, uzağa giden haberler. Yani alan çok geniş. 1. evde zaten tahtında her şeyi kendine bağlıyorsun. Hem karşı tarafa güven vererek hem kendini karşı taraftan güven alarak ne yapabilirsin? Sağlam işlere, sağlam başlangıçlara imza atabilirsin. Burada tabii ki karşıt bir dolunay oldu ve burada tutulmalar geliyor. Bazı aslanların hayatlarında çok önemli değişimler olabilir. Mesela evlenmek, mesela boşanmak, mesela ortaklıklar, yeni ortaklıklara başlamak, bazı ortaklıkları tamamen bitirmek gibi. İkili ilişkiler, network, karşı tarafta rakiplerine kadar değişim enerjisi söz konusu. Ama bu haftanın etkisi özellikle 6'sından sonra da güzel imzalar, güzel anlaşmalar, ayrılıklar varsa bile güzel ayrılıklar, hani böyle kavgasız, dövüşsüz, patırtısız veya keyifli başlangıçlarla bir takım önemli projelere başlamak. Bak, kalıcı, uzun vadeli böyle net enerjiler söz konusu. Bunu kullanabilirsin. Eğer kafası karışık, hala yön belirleyememiş, nereye gideceğini bilmeyen, ne yapacağını bilmeyen, karamsar bir enerjideysen, bak bu güzel enerjiler ziyan olmasın. Danışmanlık al, hayatına yön ver. Tıkalı
problemli, sorunlu alanlarını şöyle gel birlikte açalım. Senin için hayat nasıl iyi hale gelebilir? Gel birlikte buralara rehberliğimde ve çok güçlü metotlar kullanıyorum. Bir alan açalım, büyümene alan açalım. Sistem sevgili Aslan sana zaten büyü, geliş, kocaman ol. Hayatında tatmine, berekete, bolluğa alan aç. Yıpratıcı dönemlerden geçtin. Gel şu ödülleri güzel topla. Kendi alanını açmazsan hiçbir şey alamazsın diyor. Her şey bizimle ilgili. Yine düşünce biçimimizle ilgili. Kısmet gelir, bereket gelir ve gider. Sen hala ne yaparsın? O daracık alanda kendine böyle duvarlar örerek oturursun. O yüzden aslanların büyümesi, gelişmesi desteklenen bir enerjiden geçiyor. Bunu kullanmalısın. Bunun dışında evet, Mars ve Merkür yer değiştirmek için harekete geçiyor. O son derecelerde hem sosyal faaliyetlerin, arkadaşlıkların buradan alacağın net kararlar söz konusu, hem de bilinçaltın şifalanacak alanların, belki geçmişteki nostaljik alanları şöyle bir temizleyip yeni sayfalar açmak için hazırlık yapıyorsun. Zaten ayın 6'sından sonra da Venüs 3. evine geçtiği için çok güzel destekler, çok güzel arkadaşlıklar, online işler, her türlü network, her türlü ikili iletişimde güzel etkiler söz konusu. Bu alanları çok güzel kullanabilirsin. Güneş de 1. evinde, Jüpiter orada, Satürn'le güzel bir üçgen var. Yapacağın her türlü işin başlangıcını yapmakla ilgili destekleniyorsun. Yapacağın her şey uzun, sağlam, istikrarlı bir şekilde gider. Bu haftayı kullan. Hala ne yapmak istediğine karar veremiyorsan, bak tekrar söylüyorum, bu enerjileri boşa kaçırma. Gel danışmanlık al. Hayatına yön ve plan, program yapalım. Dönüştüremediğin her şeyi dönüştürüp sağlıklı, sağlam bir geleceğe seni hazırlayalım sevgili Aslan diyorum. Kendine iyi bak. Haftaya görüşmek dileğiyle. Sevgili Başak, evet, özellikle ayın 6'sından sonra para diyoruz ama ayın 6'sına kadar bireysel alanın, bedensel alanın, isteklerin, arzuların, sen kimsin, nesin, ne yöne gideceksin, bu konularda net kararlar vermen gerekiyor. Sonrasında ise kariyer ve para konularında bir enerji ve sinerji geliyor ki hayatında zaten bu alanlara önemli şekilde yer açman gerekiyor. Yani eğer para bilinci konusunda problemin varsa gel danışmanlığımla burayı çözelim. Bereket alanını, şöyle bir para alanını büyütelim. Çünkü 8. ev 12. evde aksta biraz böyle kuvvetli enerjiler varsa borçlar, giderler, evet 2. eve bir iyileştirme geliyor ama karmadan gelen enerjiler, böyle kısıtlı, daralmış her türlü enerjiyi çözümlemekle ilgili şifa enerjisi çalışacak. Bunu unutma. Herhangi bir yere imza atmak, söz vermek, evet bu haftalarda bu tür taahhütler beklenebilir. Kredi çekmek de istiyor olabilirsin. Aslında bu konularda destekleniyorsun. Hem patronlar, hem ne bileyim işte devlet, hem kurumlar, belki akrabalar, yakın çevre, bir takım destekler kariyerini de seni iyileştirmek için ne yapacak? Gelecektir. Ama zaten Satürn 8. evinde bir borçlanma enerjisi görünüyor. Bir buradan gelen karma enerjiler de görünüyor. Benim sana tavsiyem, hep bu tavsiyeyi veriyorum. Bu dönemlerde hep vereceğim. Bir yatırım için kalıcı, sağlam bir iz bırakmak, ne bileyim bir konut, belki bir para getirecek bir şey almak için evet borçlan ama haybiye, vur patlasın, çal oynasın, efendim nereye gittiği belli olmayan, kime gittiği belli olmayan bir para akışıyla birilerine ne borç ver ne de borçlan diyorum. Bak burası sınandığın alan. Hem karma enerjilerin temizleniyor, parasal konularda buraları dönüştürmen gerekiyor. Hem gerçek dost kim, gerçek düşman kim, bunları fark etmen için hani bir sınavdan geçebilirsin. Bilinçaltı konuların çok aktif, korkular, kaygılar biraz foro olabilir. Çok normal, 12-8 ev aksların çalışıyor. Hem de çok güçlü çalışıyor. Buraları dönüştürmek, şifaya alan açmak için herhangi bir eğitime başlayabilirsin. Bilinçaltı çalışmaları, nefes, astroloji, numeroloji, hatta uzun soluklu terapilerle bu alanları iyileştirebilirsin. Gel danışmanlığımla hayatını planlayalım, hayatını programlayalım. Senin bireysel alanın ne diyor? Bu alanlara şöyle bir alan açalım. Sevgili Başak, 6. ev aksında zaten hareketli, zaten dolunay oldu, zaten tutulmaya gidiyor. Zaten 2. eve gelen Venüs de oraya güzel enerji açıyor. O zaman senin
kariyere odaklanman gerekiyor. Bu hafta Mars oradan çıkmadan son bir düzenleme yapacak. Kariyerle ilgili bir takım kararlar aldıracak. Evet, özgürleşmek istiyorsun. Evet, bu iş bana yeterli gelmiyor. Bu alan bana iyi gelmiyor diyebilirsin. Uranüs oraya geçti. Kafan karışık. Biraz ne yapacağını da bilmiyor olabilirsin. Mars da sana diyor ki 2 yıl sonra geleceğim buraya. Bu haneye 2 yıl sonra geleceğim. Kariyerle ilgili bu bir hafta. Aldın kararı, almadın 2 yıl bocalayabilirsin diyor. O yüzden kariyerle ilgili bir kararın aşamasında olabilirsin. İç dünyana benim sana tavsiyem. Danışmanlık al. Hem ruh burcun hem natal haritan ne diyor? Senin bireysel alanına bakmak gerekiyor. Bir de sağa sola böyle biraz işin ehli olmayan, kim olduğunu bilmeyen, senin deneyiminden geçmeyen birileriyle ilgili tavsiyeler çok alma. Kafanı çok karıştırabilir. Ne yapabilirsin? İç dünyana sorabilirsin. Yani gözünü, kalbini kapatıp şöyle bir tefekkürde bolca kalıp benim için gerçekten ne hayırlı diye şöyle bir kalbine ve aklına sorabilirsin. İkisinin işbirliği içinde olduğu kararlar çoğunlukla doğrudur. Çelişiyorsa yolundan sapmışsındır. Zaten bu gerçekliği görmen için bakalım uzaydan, yukarıdan senin hayatın nasıl algılanıyor, nasıl görülüyor? Astroloji de bunun için var sevgili dostum. Bu konularda destek alabilirsin. 12. ev aktifse manevi hayatını iyileştirmek için bir fırsattır. Bunu kullan, manevi büyüme yaratmayan maddi büyüme yaratamaz. Bunu da unutma sevgili Başak. Bu etkiler altında kariyer, para, maneviyat, ikili ilişkiler, birçok konu tetikleniyor. Hayırlı olsun diyorum. Güzel bir hafta aslında. Birçok konuyu çözümlemek için de fırsatları yakalayabilirsin sevgili Başak. Sevgili teraziler, hadi bakalım oh be diyeceğiniz bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Ayın 6'sı itibariyle Venüs 1. evinize geliyor, tahtınıza kuruluyor. Eliniz güçlü, hayatınız güçlü. Anlatamadım kendimi, ifade edemedim. Ya beni dinlemiyorlar, artık bunlar bitiyor. Herkes sizden fikir almaya, fikrinizi sormaya, sizin kendinizi ifade ettiğiniz kadar sizi tanımaya geliyor. Yani burada hem kendini göstermek, sanat zevkleri, iletişim, belki romantizm, belki organizasyonlar, arkadaşlarla keyifli vakitler geçirmek, kendini iyileştirmek, şöyle kendine bir bakım yapmak, gardırobu bir yenilemek, hayatı yenilemek. Aslında birçok şeyle yenilemekle ilgili etkiler var. Birçok şeyi yenileyebilirsin. Sosyalleşmek, gruplar, organizasyonlar, arkadaşlar, ikili ilişkiler, her türlü ilişkin, her türlü arkadaşlığın, her türlü ortaklığınla ilgili önemli başlangıçlar var. Önemli sözleşmeler, anlaşmalar söz konusu olabilir. Yalnız bir terazi isen bak bu dönem karşına çıkacak insanla çok uzun kalıcı bir birlikteliğe adım atabilirsin. Bir söz, nişan koymak için çok doğru. İmza atmak, evlilik yapmak için tabii ki bireysel haritan çok önemli ama destekleyen enerjiler var. Kalıcı etkiler bırakır efendim. Kalıcı birliktelikler, kalıcı etkiler, kalıcı enerjiler sana öneriyorum. İlla düğün yapmak değil ama o işin mesela ciddi düşündüğün biri varsa bir adını koymak, bir nişan takmak da çok önemlidir. Nişan tarihi, nişan saati çok önemlidir astrolojide. Düğünden daha çok önemsediğim benim alandır. Çünkü orası ilk nişandır ve o işin başlangıcı ile ilgili ilk fikri verir. Zaten bir iş olacaksa da olmayacaksa da o söz nişan konularında kendini belli eder efendim. O yüzden oralar önemlidir. Bu hafta bununla ilgili destekleniyorsun. Bunu unutma, özellikle 6'sından sonra. Her türlü ikili ilişki, her türlü anlaşma, sözleşme, ortaklık, çok güzel bir döneme giriş yapıyorsun. Yine otorite sahibi, dedim ya, senden yaşça büyük veya bir mevki, makam sahibi, devletle ilgili işler, eşten gelen destekler, eşin ailesinden gelen destekler, her türlü grup, arkadaşlıktan gelen destekleri kullanabilirsin. O yüzden ne yapacaksın? Sosyalleşeceksin, iletişim içinde olacaksın. Ve aslında karşı tarafla sorunları çözmek, el sıkışmak, varsa problemleri gidermek için sevgili terazi güzel bir zaman dilimi kullanabilirsin. Bir barış çubuğu yakıp herkesin gönlünü alabilirsin. Zaten sen bunu çok iyi yapıyorsun. İlişkiler yön değiştiriyor, arkadaşlıklar yön değiştiriyor. Mutlaka yeni gruplar, yeni arkadaşlar hayatına giriyordur. Bunları tanımak, bunları alan açmakla ilgili de güzel enerjiler söz konusu. Evet, yurt dışı işler, online işler, herhangi ticari faaliyetler konusunda tamamlanması gerekenleri tamamlaman, eğitimler de bunun içinde, bir sürece giriyorsun. Bu bir hafta çok kıymetli. Bununla ilgili bir başlangıç yapmak için de önemli.
Ve kariyerde de tamamlanan bir enerji var. Kariyerle ilgili sanki işinle ilgili hayatına yön vermek, görünür olmak, tanınır olmakla ilgili bir anlaşma, sözleşmeye, bir beraberliğe, kendini ifade etme noktasında bir desteğe ihtiyaç duyabilirsin. Bak buralar ne yapıyor? Güzel destekler alıyor. Bunu kullanabilirsin. Bir imza söz konusu ama tabii ki bunu bir anlaşma söz konusu işle ilgili bilmiyorum. Belki bir terfi almak, belki bir tayin, belki işle ilgili bir başlangıç yapıp kabul edilmek. İşle ilgili her türlü başlangıcını bu haftanın etkisinde yapabilirsin. Ama özellikle 6'sından sonra öneriyorum. 6'sından sonra iş, kariyer ve parasal konularda da her türlü başlangıcı yapmak için harika zaman dilimleri sevgili terazi. Bunları kullanabilirsin. Geçmişten gelen İkili ilişkilerde kadersel çözülmeler var. Bazıları helallik almaya gelebilir, bazıları barışmaya gelebilir. Ama vergisi ne yapacaksın? Gönlünde yük olarak tutma diyorum. Eyvallah de, hayatına bak. Her türlü enerjiyi güzel kullanmak için danışmanlık almak elzemdir. Bireysel haritanı tanımak, bireysel ve ruh burcu haritan üzerinden hareket etmek önemli. Bu konuda da uyarayım sevgili terazi, danışmanlık almak hayatidir, önemlidir diyorum. Kendine iyi bak, görüşmek dileğiyle. Evet sevgili akrepler. Sevgili akrepler, bu hafta kariyer, iş çok güzel bir üçgen açıyla destekleniyor. Patrondan, devletten, yaşça senden büyükler, iş arkadaşların, kariyerinle ilgili destekler, hayatından kimden destek bekliyorsan bu haftalar aslında bunu almak, uzun vadeli, istikrarlı, kalıcı, disiplinli sistemler kurmak, yapacağın her işin uzun vadeli olduğunu bilerek hareket etmek, gerçekten öyle çünkü çok önemli. Bu hafta destekleniyorsun. Kariyer ve iş destekleniyorsa aslında para da destekleniyordur. Hemen gelmese bile uzun vadede sana para getirecek çok önemli anlaşmaların, sözleşmelerin eşiğinde olabilirsin. Mars yer değiştirecek. 8. evinden çıkmadan borçlandırma enerjisi veriyor. Evet haklısın, biraz orada borç enerjisi çalıştırıyor. O yüzden krediler biraz dikkatli olman, çok fazla giderlere biraz böyle alan açmamak için giderleri kontrol etmen, orada kararlı bir yapıyla dönüştürmen gerekiyor. Ne yapacaksın? Oturacaksın. Gereksiz her türlü giderin üstünü çizip ne yapacaksın? Gider haneni bir azaltacaksın. Bu da senin parasal bilincine bir katkı sağlayacak. Fazla giderlere karşı dikkatli olmalısın. Tabi burada Mars ikizlerde dolandırıcılara karşı da dikkatli olmalısın. Her türlü yakın çevrenden birisi kötü niyetli olur, borç ister, aman ha diyorum. Telefonla online'dan birileri destek ister, bir şey ister, işte bir yakınını taklit eder, aman ha diyorum gibi. Yani dolandırıcılara para kaptırmamaya bu hafta dikkat etmelisin. O zaman pek borç vermemeye de dikkat etmelisin sevgili akrep. 9. ev, Merkür son düzlemde çıkacak artık oradan. Ve ne yapabilirsin? 9. ev konularında online işler, her türlü projeyi tamamlamak, eğitim almak, eğitim vermek, seyahatler, ticari faaliyetler, alışverişler, hukuki sorunlar, bir takım yüksek mahkemede görülmesi, sonuçlanmasını beklediğin işlerle ilgili etkiler geliyor. Buralarda hem kolaylaştırıcı, hem başlangıç yapıcı, hem de son düzlükte tamamlayıcı enerjiler var. Yarım kalmış, eksik kalmış her şeyi tamamla ki özellikle ne yapacaksın? Bu Güneş ve Satürn'ün üçgen açısında destekleyici enerjilerde bir proje gelir ama sen o alanda yarımsan ne olur? Fırsat geçer gider. Dolayısıyla yarım kalan işlerini tamamlamaya odaklan. Gelen destekleri al. Otorite sahipleriyle aranı iyi tut. Bir iş başvurusu yapacaksan, bir izin isteyeceksen, bu hafta bununla ilgili güzel enerjiler var. Terfi bekliyorsan, belki bir tayin bekliyorsan, bak bununla ilgili bu hafta güzel işler var, güzel başlangıçlar yapabilirsin. Her türlü başlangıçlar için de destekleniyorsun bu anlamda. Ama ayın 6'sından sonra ilişkilere bir tık dikkat diyorum. Çünkü 7. evin enerjisi kendi hanesinde Venüs 12. evinde harekete geçiriyor. Arkandan dönen işler, arkandan söylenen sözler, ikili ilişkilerde biraz gerilimler söz konusu olabilir. Maneviyatını çok güçlendirmen, sağlığına biraz dikkat etmen gerekiyor. Çok çalışmak, çok fazla aşırı yorulmak, çok fazla sorumluluk aldığın için bedensel sıkıntılar ortaya çıkabilir. Bak buralara dikkat etmen gerekiyor. En büyük risklerden bir tanesi çok çalışma,
bu sürmenaj olmakla ilgili kas ağrısı, işte diz ağrısı, ayaklar, bacaklar, bilekler, bir şeker oynaması falan, biraz dikkat etmen gerekiyor sevgili akrep. Sağlığına dikkat ediyorsun. İkili ilişkileri de biraz 6'sından sonra dikkate alıyorsun. Şöyle herkes ne demiş hemen atlamıyorsun. Kariyer ve paraya, işe odaklanıyorsun. Destekler güzel geliyor. Bu hafta yapacağın her türlü şey uzun ve kalıcı bir iz bırakacağı için projelerine başlayabilirsin. Hayırlı olsun diyorum sevgili akrep. Sevgili yaylar, hazır mısınız? Sosyalleşme, büyüme, gelecek hedeflerini yenileme, gruplar, arkadaşlıklar alanından iş fırsatları yakalamaya, işle arkadaşlığı birleştirebileceğiniz güzel bir haftaya giriş yaptınız. Benim size tavsiyem, olabildiğiniz bütün kalabalıkların içinde olun. Gidebildiğiniz bütün organizasyonlara gidin. Arkadaşlarla keyifli vakitler geçirmek, belki birilerinin orada sizi birileriyle tanıştırması, yani network ağını büyütmek, buradan gelebilecek her türlü ikili ilişkiler, aşk ilişkileri, aşk fırsatlarından iş fırsatlarına kadar güzel etkiler var. Kalabalıkların içinde yer alın sevgili yaylar. Uzun vadede kalıcı sağlam işler, disiplinli işler oluşturmak için önemli adımlar, önemli imzalar da bu haftanın etkisinde gündeminize gelebilir. Peki Merkür 8. evde İmza için uygun mu? Hayır, aslında ayın bunun için ne yapacaksınız? 9'unu bekleyebilirsiniz ama hazırlıklarını yapmak, anlaşmalar, sözleşmelerle ilgili bir hazırlık sürecine girmek için destekleniyorsunuz. Bunu unutmayın. İkili ilişkiler ne dedim? Biraz Mars orada gerilimli olmuş olabilir şu son dönemlerde. Artık oradan çıkmaya hazırlanıyor ama 8. eve geliyor. Çok para harcatabilir. Parasal, finansal konulara biraz dikkat. Mars 8. evde başkasından gelen gelirler konusunda rekabet enerjisiyle bir mal paylaşımı, mal bölüşmesine gidilebilir, miraslar vesaire, ama burada şunu da yaptırabilir. Borçlandıracağı için kalıcı, sağlam yapılar için borç enerjisi başlatabilir ama bu bir sonraki haftanın konusu aslında. Burada bir edinmek, bir mal, bir mülk edinmekle ilgili Mars orayı çalıştıracaktır. Buraya hazırlanabilirsiniz. Edinmek istediğiniz mal, mülk bir şeyler varsa, gayrimenkul vesaire, araç vesaire, her neyse, bununla ilgili bu hafta anlaşmalar, sözleşmeler, bağlantılar kurabilirsiniz. Bu konuda da destekleniyorsunuz. 5-9 aksında sağlam bir üçgen var. Arkadaşlıklar, hobiler, ikili ilişkiler, yurt dışı işler, online işler, kendinizi tanıtmak, reklam, medya, PR. Ama bu ikisinin ortak noktası 5 ve 9. ev dediğimiz zaman sahneler efendim. Birçok yay sizi sahnede göreceğiz. Hele ki 11. evdeki Venüs orada ışığınızı, desteğinizi parlatırken hem yaşça büyük hem eril erkek figürleri, devlet, efendim kurumlar, belki büyük organizasyonlar, belki büyük yapılar, belki büyük insanlardan destek görerek hadi bakalım yaylar sahneye, sizi şöyle bir sahneye alalım diye popülerliğiniz artabilir, işlerinizi tanıtabilirsiniz, çok fazla destek alabilirsiniz, birçok insan sizi tanıyabilir. Buradan gelecek artı birçok edinim sağlayabilirsiniz. Hem işinizin reklamı, hem kendinizin reklamı, hem sevdiklerinizin reklamı. Yani reklam işleri de bu anlamda çok güzel çalışıyor. İşin içinde sahne varsa enerjiniz çok yüksektir. Enerji yüksekse, yaşam enerjisi yüksekse kaynak bolca akıyordur. Bereket bolca akıyordur. Bereketli bir dönemden geçiyorsunuz. Ve sevgili yaylar, size tavsiyem, bir işe başlayacaksanız, bir projeye girişecekseniz, herhangi bir adım atacaksanız, gerçekten bu Güneş ve Satürn'ün üçgen açısı yaptığınız her şeyi kalıcı, uzun vadeli, istikrarlı, sağlam yapacaktır. Başlayabilirsiniz, adım atabilirsiniz, yarım kalan işleri tamamlayabilirsiniz, taahhütler alabilirsiniz, taahhütler verebilirsiniz. Ama ne olursa olsun sosyalleşin, yeni insanlara hayatınızda alan açın, yeniliklere alan açın. Uzun zamandır ilişkimde sorunum var diyorsanız, Mars oradan artık şöyle bir gidecek, karşı tarafı da şöyle bir özgürlük alanı tanıyarak iyileştirebilirsiniz. Zaten Venüs teraziye giriyor. Küslükler barışıyor efendim. Hem libidolarımız artıyor, hem hayat enerjimiz artıyor, hem de hayatımıza önemli adımlar atıyoruz. Bir de 5. ev aktif, 9. ev aktif enerjideyse çocuklarla ilgili konular gündeme gelebilir. Çocuk sahibi olmaktan tutun da çocuklarla ilgili sorumluluklar büyüyebilir. Çocukların hayatında çok önemli değişim, dönüşümler, kalıcı, istikrarlı inşalar olabilir. Çocuklar evlenebilir, çocuklar okula yerleşebilir gibi. Bu anlamda çocukların hayatında da olumlu, güzel gelişmeler söz konusu olacaktır sevgili yaylar. Güzel bir hafta, güzel, tadını çıkartın, başlangıçlar yapın.
nereden iyilik, nereden kötülük geleceğini bilin. Eğer çok emin olamıyorsanız kendinizden ve hayatınızdan danışmanlık alın. Bu güzel enerjiler hiç boşa gitmesin. Kullanalım, güzelce yerine yerleştirelim efendim. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek dileğiyle. Sevgili oğlaklar, bu haftanın etkisi 8-4 aksındaki bu güçlü üçgen açı, atalar, aile, kök, baba, toprak, gayrimenkul, her türlü taşınmazla ilgili bir önemli destek sağlıyor. Yani ailenin sağlığıyla ilgili güzel gelişmeler, kendi hayatınla ilgili güzel gelişmeler, taşınma, yer değiştirme, bu alanda gayrimenkul almak, satmak. Ama en önemli konu 8. ev varsa bir mal paylaşımı, mülk paylaşımı, belki eş desteği, aileden bir destekle bir mal edinimi, bir senin eline bir maddi güç geçmesi gibi konular söz konusu olabilir. Yani kardeşler, yakın çevre de tabii ki bunun içinde birçok konuda bir son düzlük, son bir anlaşma, sözleşme veya bir problemin giderilmesi, artık netleşmesiyle ilgili konular var ve destekler de var. Aileden destek almak, yakın çevreden destek almak. Yani böyle zorlandığın alanlarda kendini aşmakla ilgili yine köklerine dönüp bakmanı sistem sana söylüyor. Hem manevi hem de maddi büyümek, ağacı büyütmekle ilgili etkiler var. Ağacı büyütmek diyor isek o zaman yaşadığın yer, yaşadığın kökle ilgili bir revizasyon da söz konusu olabilir. Burada taşınmaya baz alabilirsin, düğünleri baz alabilirsin, evlilikleri baz alabilirsin, anlaşmaları baz alabilirsin. Bir tazminat beklentin varsa, bir ayrılık var da nafaka beklentin varsa, bak bu konularda çözümlemeler gelebilir. Devletten gelen destek, yasalardan gelen destekler var. Sevgili Oğlak, hayatına bir yasa, bir hukuksal bir sorun varsa çözümlenmesiyle ilgili gelen bir destek sağlanabilir. Yani devlet baba bir destek atabilir. Aile büyüğün bir destek atabilir. Ailede büyük gördüklerin, patronun, belki eşin geliri, eşin ailesinden gelen gelirler, destekler gibi konular gündemde. Yani eş, aile, para, patron, para, yani gayrimenkul, toprak, bu konular hayatında şu anda bu haftanın etkisiyle bolca yer tutabilir. Bitmemiş yarım kalan projeler varsa tamamlanabilir. Bitmemiş yarım kalan mevzular varsa tamamlanabilir. Barışmak, küslüklerin giderilmesiyle ilgili güzel bir konu. Varsa öyle küs oldukların falan. Bak, barış, geç, alacağını al, vereceğini ver. Hayat sıfırlıyor. Sıfırlan şöyle hayatına, temiz bir enerjiyle devam et diyor sevgili Oğlak. 6. evde yarım kalan işleri tamamlamak, sağlığınla ilgili bugüne kadar hiç fark etmediğin şeyleri fark edip doğru düzgün bir program yapmakla ilgili de bak, son düzlüktesin. 2 yıl sonra oraya gelecek. Bu programı şimdiden yap. İşin, kariyerinle ilgili çok güzel bir döneme giriyorsun. Bu hafta özellikle 6'sından sonra kariyer seni ne yapıyor? Çağırıyor sevgili Oğlak. Bunu çok güzel kullanabilirsin. Desteklerim var, büyüme desteklerim var. Ama sistem diyor ki 8 ve 4 aksında bir enerji bu kadar güçlü çalışıyorsa dışarıyı büyütmeden önce içini bir toparlamalısın. Aileni toparlamak, aileyle ilgili bağlarında sorun varsa bunları çözümlemek, bir mal miras paylaşımı varsa bir helalleşmek, hak hukuka gitmek, ataların köklerin gıyabına dualar, hayırlar vermek, belki bir taşınmaz gayrimenkul çözülmezliği varsa artık tamam bunu bir çözelim, kurtulalım demek. Belki taşınmayla ilgili karar veremiyorsun. Şimdi bir karar alıp taşınıyorum ya, evet deyip harekete geçmek gibi konular var. Yani konular çok derin. Hem içeride hem maddi dünyanda hem manevi dünyanda yeni bir gündem, yeni bir çözümlemeyle yeni bir gündem başlıyor. Bu fırsatı kullan, sorunları çöz sevgili Oğlak. 7. evde Merkür artık son düzlükte 8. eve geçecek. Orada 8. ev zaten eşten gelen gelir, başkasından gelen gelir. Aynı zamanda borçlar haneni de çok güçlü çalıştıracaktır. Çok fazla borçlanma, illa borç yapacaksan yatırımların için, karlılıkların için borç yapmanı öneriyorum. Ama bu 7. evdeki Merkür çıkmadan senden bir taahhüt isteyebilir. Eşin taahhüt isteyebilir. Bekar bir oğlaksan evlilik taahhütü gelebilir. Bak, 10. evine de Venüs geliyor. Şan, ün, prestij ve senin görünürlüğünle ilgili bir değişim söz konusu. Yani bu bir nişan koymak, düğün koymak, artık o evli veya artık o bekarda dedirtebilir. Burada çok güçlü bir değişim ve dönüşüm var. Yani senin statün, kariyerinde bir değişim, bir imzayla dönüşebilir. Bunu unutma. Burada senden son düzlükte bir takım taahhütler istenebilir ya da sen artık bu işin adını koyalım diye yeni bir iş ortaklığına ya da yeni bir evlilik ortaklığına, nişan ortaklığına gibi, o da bir ortaklıktır, girebilirsin. Güçlü bir değişim var. Burayla ne olduğunu anlamak, başa çıkmak, doğru bir enerjiyle yön vermek için danışmanlık almanı öneriyorum.
Kendine iyi bak sevgili Oğlak. Evet sevgili Kovalar, Venüs ne yapıyor? 6'sından sonra 9. evine girerken 1. evine bir üçgen açı atacak. Bu güzeldir. Hayatını değiştirmek, dönüştürmek için iyimser bir ruh haline dönüşebilirsin. Zor bir dönem mi? Bence biraz Kovalar için böyle gerilimli, etkileyici, hayatında değişiklik isteyen bir dönem olduğu için eski Kova'ya veda etmek zor olabilir. Bir de Mars ne yaptı? Zaten o şu anda ikizlerde 1. evine yine üçgen açı atarak birçok konuda kararlar aldırıyor. Aşk, ilişkiler, çocuklar, arkadaşlıklar, hobiler, kendin, bedenin, bedensel yapın birçok konuda değişim ve güncelleme alıyorsun. Yeni kararlar yolda mı sevgili Kova? Tabii ki aslında sen son 2-3 aydır çok önemli kararlar alıyorsun ve bu kararların da artık bu Mars 5. evden 6. eve geçmeden seni çok net şekilde etkileyecek son düzlükte güçlü kararlar yine aldıracaktır. Bazı kişilerle hayatına devam etmeme kararları, arkadaşlık olsun, aile olsun, ne bileyim ilişkiler olsun, net çizgiler çizebileceksin. Bu hafta bu konularda destekleniyorsun. Çok önemli etkiler, çocuklarla ilgili güzel başlangıçlar hayatında olacak. Hayatın ve senin görünürlüğün, yani ışığını örten her türlü olguyu, kişiyi hayatından çıkarmakla ilgili kararlar alıyorsun. Bu konuda destekliyorum. Senin ışığını kapatan herkesi sevgili Kova hayatından şöyle bir göndermelisin. İşte Mars bu son düzlükte sana bu desteği sağlayacak. Spora başlamak, spor yapmak, bedensel olarak incelmek, belki fitleşmek, belki böyle bir hayatında kalıcı, sağlam, istikrarlı bir beslenme programı oluşturmak. Bu konularda da destekleniyorsun. Mars zaten 6. evine gelince istemeden dahi bunları yapacaksın. Çünkü sağlığına biraz dikkat et diyor sistem. Ama bununla ilgili şimdi yazın ben böyle geziyorum, tozuyorum, işte fazla kaçırıyorum, fazla yiyorum, fazla eğleniyorum, belki fazla bir şeyler, alkol vesaire tüketiyorum. Bak bu konulara dikkat etmelisin. Bu bir hafta sonra Mars 6. evine geçtiğinde yanlış yapıyorsun dedirtir. Benden sana tavsiye, şimdiden önlem almalısın. 7. evde muazzam bir güç, muazzam bir destek var. İkili ilişkiler, ortaklıklar, seni destekleyen insanlar, yakın çevre, kardeşler, devlet, otorite gördüğün kişilerden muazzam destekler alıyorsun. Peki bu 7. evde eşten gelen destekleri de anlatıyor. Eşin hayatıyla önemli kararlar, eşin hayatıyla ilgili önemli kararlar da söz konusu olabilir. Belki eşin hayatında değişimler, terfiler, belki taşınmalar, eşten gelen bir takım değişimlerle senin zorunlu değiştirdiğin alanların olabilir. Ama ne olursa olsun bu sağlam, kalıcı, uzun vadeli, güzel destekleyici etkiler barındırıyor. Belki yalnız bir kovaysan hayatına bir eş sokabilir. Burada statünü de büyütebilirsin. Ne yapabilirsin? Böyle daha senden yaşça olgun biriyle tanışıp hayatına önemli bir kişi çekmiş olabilirsin. Burada bir takım destekler de söz konusu. Sevgili Kova, bu dönem hayatına alacağın her kim, arkadaşlık, eş, ortak vesaire kim var ise partner, uzun ve sağlam kalıcı bir enerji başlatacağı için aslında böyle gel geç değil, gerçekten sağlam yapılar kurabilirsin. Bu ister evlilik olsun, ister iş olsun, ister arkadaşlık olsun, hiç fark etmez. Bu haftanın en önemli olayı, kurulacak her türlü yapı sağlam ve uzun, istikrarlı gideceği için bu konuya ehemmiyet ver. Kalabalıklar içinde ol, networklerin bol olsun, tanışmalar, paylaşımlar gırla gidiyor zaten. Kendine alan aç, sosyalleşme alanı aç. Bu konuda destekleniyorsun. Parasal kazançlar konusunda da eşin bir takım edinimleri olabilir. Belki sana güzel hediyeler alabilir. Belki eşin parasal konuları büyüyebilir. Sana oradan destek sağlayan bir takım aile ya da ortaklık vesaire bir takım başkalarından gelen desteklerde alanına çekebilirsin. Güzel hediyeler al. Güzel hediyeleşmelere gir. Bence bu hafta en güzel etkiler bu Venüs'ün terazi etkisinde de insanları sevindirmek ve insanların seni sevindirmelerine alan açmak. Evet, yani bazen kucaklanmak için kucağımızı açmamız gerekiyor. Sevgi, merhamet, iyilik, işte romantizm, keyif, estetik, sanat gırla gidecek bu hafta. Bu alanlara alan açalım. Yani bu keyiflere hayatımızda yer verelim sevgili Kova. Evet sevgili balıklar, bu hafta hiçbir şeye odaklanmıyorsun. Kariyer ve para senin için sağlam bir yapı inşa et diye güzel bir enerjiye geçti. Güzel bir bakış atıyor birbirine. Kariyer, iş, ortaklıklar, ikili ilişkiler, belki parasal uzun vadeli sistemler kurmak, devlet desteği, otorite desteği, baba, anne, büyüklerin desteği, aile desteği gibi konular gündemde. Ama en çok işbirlikleri, iş arkadaşlıklardan da güzel destekler var. Bu konuda eğer bir iş başvurusu yapacaksan, bir işe başlayacaksan,
bir projeye başlayacaksan, birilerine işle ilgili taahhütler falan vereceksen, bak mükemmel bir haftadan geçiyorsun, bunu kullan. Yani bu hafta uzun, istikrarlı, sağlam işbirliklerinin, uzun, istikrarlı, bereketli işbirliklerinin haftası. Eğer ben hayatımda yalnızım, bekarım, birini istiyorum diyorsan, bak sağlam ilişkiler kurmak için, sağlam kalıcı enerjiler kurmak için de güzel bir enerji. Sosyalleş, seni birileriyle tanıştırmak istiyorsa git tanış. Oradan farklı kısmetler çıkacaktır. Yani kendini böyle biraz aşka kapatmaman gerekiyor sevgili balık. Bunun dışında hayatımda bir partnerim var, zaten evliyim diyor isen, burada yine güzel enerjiler, aşkı büyütmek, aşkı geliştirmek, romantizm, çocuk sahibi olmak, güzel paylaşımlar, keyifli paylaşımlar, keyifli sevdiğinle birlikte hobiler falan bu alanlarda güzel çalışacaktır. Söz nişan koymak için çok güzel bir hafta. İlla düğün yapmak hemen şart değil ama bu hafta kalıcı birliktelikleri desteklediği için hayatında birlikte olduğun insanla ya bu işin adını koyalım deyip kendi içinize şöyle bir yüzük bile takabilirsiniz. Özellikle bu enerjileri bu hafta çok önemsiyorum sevgili arkadaşlar. Zaten 6'sından sonra Venüs de teraziye geçiyor. Zaten Güneş ve Satürn'ün de üçgen açısı var. 6'sından sonra da bu ilişkiler, bu evliliklerin uzun ve kalıcı bir etki bırakacağını söyleyebilirim. Evli bir balık, İşte ilişkisi olan bir balık ne yapabilir? İlişki tazeleyebilir. Burada da yine ilişki tazelenebilir. Şöyle geçmişte sıkıntılar varsa, problemli enerjilerden geçilmiş ise ki geçtiğimiz 1,5 yıl bu oldu. Ne yapabilirsin? Böyle bir ya ne olduysa oldu. Tamam, bir şeyler oldu. Sen de haklısın, ben de haklıyım, ben de haksızım. Sen haksız olduğun yerde var. Bırak bunları. Gel bir barışalım, barış çubuğu çekelim. Her şeye bir eyvallah diyelim. Temize geçelim haftası. Temize geçirme haftası. Çok güzel başlangıçları devam eden ilişkilerle de yapabilirsin sevgili balık. Aynı zamanda ortaklıklar, işle ilgili işbirliklerinde muazzam destekler var ve evle ilgili sevgili balık, ev, yaşam alanı, yuva alanında bir takım değişimler var. Eğer evinde aksayan bir şey varsa Mars oradan çıkmadan ne yapıyorsun? Tadilatını, tamiratını yapıyorsun. Taşınmakla ilgili gündemler varsa karar alabilirsin, harekete geçebilirsin. Miras, mal paylaşımların çözümlenmesi gibi konular gündemde. Aileyle ilgili gerilimleri yumuşatmak için artık son düzlük, ev, yaşam alanı, yaşadığın yerle ilgili karar alıcı etkiler var. Bu taşınmayı da barındırabilir, ev almayı da barındırabilir, aileyle ilgili sorunları çözmeyi de barındırabilir. Mars orada 2 yıl sonra gelecek ve sana diyor ki aile, kök, yaşam alanın, yaşadığın ev, yaşadığın alan ve her türlü oda olabilir, eşya olabilir, senin konforunu sağlayan, sana hizmet eden her şeyi şöyle bir dön bak, işine yarıyorsa devam et, işine yaramıyorsa gönder, orayı da azalt diyor. Yani ağır aksak, evde ampul mü bozuk, gönder. İşte efendim saatin pili mi bitmiş, saatine pil al. Bir şey aksıyor mu, koltuk mu sallanıyor, ya yaptır ya gönder falan. Evi tamir et. O evde iyi değilsen taşın. Belki bir makam, mevki, rütbe alacaksın. Belki tayin olacaksın. Taşınma söz konusu olabilir. Belki bir mal paylaşımı söz konusu olabilir. Belki komşunla sıkıntılısın. Bak o ev sana iyi gelmiyorsa çık. Yani sistem sana bangır bangır bağırıyorsa tedbirli mekanda fayda vardır sevgili dostum. Senin için balık bu enerjilerde hakim. Bu konulara dikkat edebilirsin. Sana iyi gelen mekanlar, sana iyi gelen oda, sana iyi gelen eşyalarla etrafını donat. Çünkü İçeride iyileşme dışarıya yansıyacaktır. Kendi alanını huzurlu yaptıkça dışarıdaki başarıların da katlanacaktır. Uzun ve kalıcı, istikrarlı bir para sistemi kurmak için çok doğru bir zaman dilimi. Bu konuda ne yapacağını bilmiyorsan gel birlikte hem iş hem kariyer hem aşk hem ilişki alanına şöyle bir mercek tutalım. Şöyle bir bilinç dönüşüm metotlarımla, çok güçlü metotlarımla çok kısa sürede çok güzel sonuçlarla hayatını düzenleyebilirsin mentörlüğüm ve rehberliğimle. Evet sevgili dostlarım ve sevgili balık, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Bu güzel haftanın tadını çıkartın, sosyalleşin, hayattan keyif alın. Aşka, neşeye, keyfe, ortaklıklara, işbirliklerine, barışlara yer açın efendim. Hayat çok kısa. Venüs terazide. İşbirlikleri, ikili ilişkiler, güzel vakitlerle ne yapacak? Hayatımıza ödüller, keyifler getirecektir. Kötülükten kimseye bir şey olmuyor. İyi ol mesajı veriyor Venüs terazi. Ama terazinin başka bir tarafı da çok fazla verici olarak, çok fazla taviz vererek yorucu hale de getirebilir. O yüzden ben-biz ilişkisini dengeli bir şekilde kurmak da önemli diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.